Herkese merhaba. Bugün yanımızda Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili Citroen E-C3 var. Normal bir test videosu gibi başlamadık. Çünkü otomobili şu anda şarj ediyoruz. Şarjını %100'e getireceğiz. Bu arada otomobilin bataryası 44 kW, 320 km katalog verilerine göre, WLTP normlarına göre bir menzili var. Bakalım kaç kilometre gidecek, kaç kilometre gittiğini göreceğiz ve videonun sonlarına doğru bu bilgiyi ekleyeceğiz. Şu anda 300 km menzil gösteriyor. Bu tabii ki son kullanıma göre olan menzil. Biz tabii biraz daha dikkat edeceğiz. Hemen o zaman kilometre sayacımızı sıfırlayalım. Bakalım full şarjda kaç kilometre gideceğiz. O zaman kemerimizi bağlayalım ve otomobilimizi anlatmaya başlayalım. Klip girsin. Bataryamızı doldurduk ve otomobili anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi C3'e baktığınız zaman önce tabii eskisiyle kıyaslamak lazım. Eskisine göre bu otomobil biraz daha uzamış ama bundan daha önemli bir konu var. Eskisine göre bu otomobilin platformu tamamen farklı. Zaten daha öncesinde aynı grubun farklı otomobillerini test etmiştik. Bunlarla ilgili yorumlarımızı da yapmıştık. Ama bu otomobili ilk kez kullanıyoruz. Farklı markaların farklı modelleri derken yine aynı platformu paylaşan bu otomobilin yine Aircross modeli var. Yani Citroen C3 Aircross da var. Bundan biraz daha uzun, biraz daha büyük, iç hacmi de biraz daha büyük. Ama tabii biraz daha büyük derken bu otomobil de küçük sınıfta yer almasına rağmen aslında rakiplerine göre oldukça büyük bir otomobil. Bir kere 4 metrenin biraz daha üzerinde bir boyu var. Ama rakipleriyle kıyasladığınız zaman bu otomobil bayağı bir yüksek. Hatta eski C3'ten bile yaklaşık bir 11 santim daha yüksek. Rakipleri derken diğer markalardan birkaç tane örnek verebilirim. Mesela Türkiye'de çok fazla gördüğümüz işte Renault Clio'muz var. Bunun yanında yine kuzenleri Peugeot 208 var, Opel Corsa var, Skoda Fabia var, Volkswagen Polo var, Hyundai i20 var vesaire vesaire. Şimdi tabii endüstri öyle bir yere doğru gidiyor ki küçük otomobillerin popülaritesi özellikle Türkiye'de azalmaya başladı. Yurt dışında hala şehir içi otomobili olarak küçük otomobillerle insanlar seyahat ediyorlar. Günlük hayatlarında bu otomobilleri kullanıyorlar. Bu boyutlarda otomobil kullanıyorlar. Citroen de zaten bu mantıkla ilerleyerek yeni C3 oluşturmuş. Demiş ki ben küçük bir otomobil yapayım ama insanlar SUV seviyor. SUV sevdiği için bu biraz daha SUV gibi gözüksün. İşte yerden diğer rakiplerine göre, bahsettiğim rakiplerine göre yaklaşık 10 santim daha yüksek olsun. İşte tavanı daha yüksek olsun ki içerideki hacim yüksek olsun. Bagaja baktığınız zaman bagajı diğerlerinden biraz daha büyük olsun vesaire vesaire. Demin yine bir karşılaştırma örnek vermek istiyorum. Mesela Skoda Fabia'dan bu otomobil 10 santim daha küçük aslında. Ama hiç öyle durmuyor değil mi? Kocaman bir otomobil gibi duruyor. Bir B SUV gibi duruyor. Bazıları bunu B SUV olarak konumlandırıyor. Bazısı ise yine küçük sınıfa sokuyor. Şimdi gelelim otomobilin detaylarına. Smart Car platformu dedik. Mesela bundan sonra Grande Panda gelecek fiyatta. Yine aynı grubun kuzenlerinden biri olarak. Bahsettiğimiz yine elektrikli olarak Corsa E var. E208 var. Tamamen elektrikli olan aynı sınıftaki otomobillerle kıyaslarsak. Ama Corsa ile 208 aynı platformda değil. Bu yepyeni bir otomobil. Öyle düşünmemiz lazım. Bataryası biraz daha farklı, motoru biraz daha farklı, altyapısı zaten tamamen farklı. Yine rakipleriyle, kuzenleriyle kıyasladığımız zaman da yine Citroen'in bazı özellikleri var biliyorsunuz. Daha konforlu sürüş, içeride daha böyle konforlu, yumuşak süspansiyon, daha büyük iç hacim. O nedenden dolayı Citroen çok fazla bu otomobile özellik, kendine has karakter katmış. Şimdi ön taraftan istiyorsanız başlayalım. Bir kere bu otomobilin logosu değişti. Daha doğrusu Citroen'lerin logosu değişti ama bu logo değişimini yani o yeni yüz tasarımını ilk kez Citroen bu otomobille tanıttı. Eski logo aslında geri geldi diyebiliriz. Ve bu logonun şuradaki diagonalleri otomobilin her yerinde detay olarak yer alıyor. Mesela burada ızgara yok ama ızgarada bu tip detaylar var. Bakın alt taraftaki tampon ızgarasında yine aynı tip detaylar var. Yan tarafta dodiklere baktığınız zaman yine aynı tip detaylar var. Böyle çok ince, çok güzel düşünülmüş, bayağı güzel detay var açıkçası otomobilde. Ön tarafta farlarımız zaten LED olarak geliyor ama herhangi bir mercek vesaire yok. Citroen buna Citroen LED Vision diyor. Onun yanında C3'te donanım konusunda da çok fazla karışıklık yok. İki tane donanım paketi var. Plus ve Max olarak ve bunların arasında da çok fazla fiyat farkı yok.
Bu donanım farklarını içeride zaten detaylıca anlatacağım ama dışarıda baz donanımda mesela sis farı yok. Jantlar yine 17 inç olarak geliyor fakat kapak olarak geliyor. Bu tip alüminyum alaşım jant yok. Bu arada 17 jant demişken 205, 50, 17 ebadında lastiklerle geliyor ve buraya da baktığınız zaman iyi bir marka lastik kullanılmış olduğunu da söylemem lazım. Yine Citroen bakın çok değişik bir şey yapmış. İstiyorsan gelebilirsin. Bakın bu alt tarafta şöyle beyaz bir çizgi var görüyorsunuz. Bu aslında şu şekilde çıkabiliyor. Ve bunu servisten farklı renklerini alabiliyorsunuz. Bir sürü renk var. Ve o renkle otomobilinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Atıyorum burayı fosforlu sarı yapabilirsiniz. Aynısı bakın burada da var. Bu da aynı şekilde çıkıp burayı da değiştirebiliyorsunuz. Bunlar aslında Citroen'in tüketiciyi düşündüğünü gösteren böyle güzel minik detaylar. Citroen bu konuda her zaman iyi olmuştur ve iyi olmaya da devam ediyor gördüğünüz üzere. Her ne kadar artık Citroen kendi bir Citroen olmasa da, o gruba bağlı kalsa da. Şimdi bu otomobil küçük sınıf bir otomobil. B-SUV'da diyebiliyoruz biliyorsunuz. O nedenden dolayı da bakın burada tavan barları var. Ve üst taraf yine farklı renkle geliyor. Bu farklı renkle gelmesi zaten birçok otomobilden artık biliyorsunuzdur. Otomobilin böyle tavanını biraz daha yüzer gibi gösteriyor. Daha böyle şık gözüküyor. Şu arka tarafa baktığınız zaman aslında bu otomobillerde genelde şurada bir açma kolu beklersiniz ama kapı açma kolu yine normal bir şekilde kalmış. Biraz böyle kübik bir tasarım ama bu kübik tasarımın altında ne yatıyor? İç konfor, hacim. Hemen bagaja bakalım. Elektrikli bir bagaj yok. Başta onu söyleyeyim. Yeni logomuz yine burada. Burada her ne kadar EC3 yazsa da aslında E olmayan bir C3 yok. Sadece elektrikli olarak geliyor. Ondan da bahsedeyim. Bagajımızı bu şekilde açıyoruz. İçeride sizi böyle derin karşılayan bir bagaj var. Alt tarafta benzin deposu, egzoz vesaire olmadığı için bagaj tabanını olabildiğince aşağı almışlar. Bu da tabii bagaj hacmini genişletmiş. 310 litrelik bir bagaj var. Zaten bu sınıftaki otomobillere göre ortalamalarda kalıyor. Bazılarından büyük, bazılarından küçük. Ama kullanışlılık olarak şu derinlik bu otomobile çok fazla şey katıyor. Buraya rahatlıkla bir sürü şeyinizi koyabilirsiniz. Eğer evinize bir wall charger koyarsanız, şarj istasyonu koyarsanız bu kabloyu almanız gerekiyor. Bu kablo otomobilde standart olarak gelmiyor ama opsiyon olarak bunu da alabiliyorsunuz. Onun dışında yine bagaj tabanının altında stepne olmadığı için işte orada bir lastik şişirme aparatı, solüsyon vesaire onlar bulunuyor. Onun dışında da böyle çok fazla bir detay yok açık söylemek gerekirse. Koltuklar 60'a 40 oranında katlanabiliyor. Hatta bu biraz daha 60'a 40'tan fazla olmuş gibi gözüküyor. 70'e 30 diyebiliriz. O zaman koltuklara da bir bakalım. Çünkü küçük otomobillerde arka çok önemli. Bu otomobilin arkasının iyi olduğunu biliyorum. Bakalım nasılmış. Arkası hiç fena değil mi? Özellikle içeri girerken şu kapıdaki şu detay var ya, burası kare gibi. Burada kafa vurma ihtimali yok. Birçok yeni modern otomobilde burası biraz böyle geldiği için kafayı bir eğip giriyorsunuz ama bunda rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Diz mesafesine bakalım. Bakın yine burada 2-3 parmaklık bir mesafe var. Koltuğun yapısı da biraz daha o şekilde güzel. Yine şurada bakın küçük bir cep var. Cep telefonu vesaire koymak için. Bu son zamanların modası. Ve iki koltukta da bu var. Ortada 2 tane USB-C soketimiz var. Altta bir 12 volt soketimiz var. Burada demiştik zaten herhangi bir kol dayama yok ama otomobilin koltuklarının tasarımı, döşemesi tam bir Citroen. Bakın koltuklar arkada da dahil olmak üzere böyle değişik bir yapı var. Citroen buna Advanced Comfort koltuklar diyor. Koltuğun kumaşının üstünde de böyle baklava gibi ama kare kare baklava. İçerisi yine süngerle dolu farklı bir malzeme var. Yani buraya oturduğunuz zaman sizin çok daha rahat etmenizi, evinizdeki böyle sofa gibi rahat bir şekilde oturmanızı sağlayan bir yapı var. Yanal destekleri vesaire fazla yok. Yine klasik bir Citroen gibi ve işte burada farklı malzemeler, farklı renklerin kullanılması da otomobilin içini hem ferahlatmış hem de böyle daha elegan gösteriyor. Biraz daha farklı gösteriyor diğer markalardan. Benim bu hoşuma gitti. Yine tavan açık renkli ve bakın şu ortadaki kolonun çıkıntısını bile mesela daha aşağı doğru alıp buraları mümkün olduğunca baş mesafesi katmışlar. Ve baş mesafesi konusunda baksanıza 5-6 parmak bir mesafe var. Bu arada hemen yine belirteyim. Her videoda olduğu gibi belki beni daha önce izlememişsinizdir. Benim boyum 1.90 ve 1.90 normal standartlarda bir insan değil. Ben buraya sığıyorsam sizler de rahat rahat sığarsınız. Yani özet geçmek gerekirse bir B sınıfı SUV ya da küçük sınıf bir otomobil olarak bunu düşünürseniz herhalde en rahat otomobil budur. İkinci sıra koltuktan bahsediyorum. O zaman bir de öne bakalım. Otomobilin içi de dışı gibi kübik. Yani otomobilin her köşesi mümkün olduğu kadar dışarı doğru alınmış ki içeride ferah bir alan olsun. İşte A sütunları, B sütunları, buradaki torpido olabildiğince ileri alınmış. Bakın direksiyon buradan ne kadar ayrı duruyor. Onun dışında işte kapı içleri, şuradaki detaylar, havalandırmalar, yani havalandırmaları bile burayı içeri aldıkları için dışarı doğru konumlandırmışlar. Benim fikrim o. Demin bahsettiğimiz o Citroen logosundaki diagonaller burada da aynı şekilde devam ediyor. Bu ortada güzel bir kumaşımız var. Burada bir derinlik var. Bu kumaş
kumaşın üstüne bir şeyler koyabiliyorsunuz. Üst tarafta işte burada yine USB-C girişi var. Bunun en üstü yine kadranla birlikte olabildiğince ileri doğru alınmış ve buraya da yine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Yani aslında Citroen bu otomobili tasarlarken çok güzel detaylar, çok güzel farklılıklar koymuş diğer kuzenlerine göre. Bir şeyi çok farklı kullanmamışlar. Bakın direksiyonu. Direksiyon Peugeot'dan alınmış. Biraz daha küçülmüş. Çünkü Citroen küçük direksiyonu daha önceki modellerde geçmemişti. Bunda direksiyonumuz küçük. Ama mesela Peugeot'da biraz daha bu olayın dezavantajları da vardı. Özellikle ben bundan çok bahsediyordum. Öndeki kadranımızı bu direksiyon perdeliyordu. Tam böyle oturtturamıyordum kendimi ama benim boyumdan mütevellit de olabilir bu. Burada hiçbir sorun yaşamıyorum. Tabii bu sorun yaşamamamın bir nedeni daha var. Yine otomobil yüksek demiştik ya. Otomobilin içinde de yüksekte oturuyorsunuz. Bir SUV kullanıyormuş gibi. Diğer otomobillerden yaklaşık kalçanızın en alt kısmı bir 10 santim kadar daha yukarıda bir şekilde konumlanmış oluyorsunuz. Ama bu ne sağlıyor? İçeride böyle çok ferah bir görünüm, çok ferah bir görüş açısı. İşte bu ön göğüs ileride olduğu için dizleriniz çok daha rahat. Yani sanki içeride daha büyük bir otomobil kullanıyor gibisiniz. Bu tabii insana güzel bir duygu veriyor. Onun dışında hemen alt tarafta dijital klimamız var. Bu dijital klima da Max pakette geliyor. İlk donanım paketinde normal klima geliyor. Hemen altında bir kablosuz şarj yerimiz var. Bu da yine Max donanımda geliyor. Diğerinde olmayan bir versiyon. Bardaklıklar çok güzel yere konumlanmış. Buraya bu kadar bir şişe bile koysanız yine de koyabileceğiniz bir yer var. Üst tarafı kurtarıyor. Zaten vites seçicisi diğer Stellantis modellerinden de bildiğimiz bir seçici. Aynısını kullanmışlar ama tabii burada ekstra bir şey yok. Sadece bir ekstra C tuşu var. C tuşu da zaten otomobilin şarjının dolmasını sağlıyor. Yani rekuperasyonu arttıran bir düğme. Burada yine el frenimiz var elektrikli. Burada yine küçük bir göz yapmışlar. Gözün burada yine bir USB soketi daha var. USB-C soketi daha var. Burada yine kol dayamamız. Kol dayamamızın içi yine hatır sayılır bir büyüklükte. Çok geniş değil ama derinliği gayet iyi. Ve bu kol dayama ileri geri giderek sizin uzun yolda özellikle kullanımınızda kolunuzu böyle daha rahat etmenizi sağlıyor. Hemen torpidoya bakarsak, torpido da oldukça geniş bir torpido ve burada ne var? Citroen'in klasik modellerini buraya böyle çizmişler. Çok güzel olmuş bence. İkonik since 1919 diyor. 1919'dan beri ikonik otomobiller üretiyoruz diyor ve hepsinin böyle güzel bir çizimini koymuşlar. Bakın bu da güzel bir şey. Yine Plus'ta olmayan Max'ta olan bir özellik de elektrokrom ayna. Yani kendinden kararan ayna ama yine aynamız çerçeveli. Onun dışında bu ekran standart olarak geliyor. Max'te içinde navigasyon var. Normalde yok. Ama işte Apple CarPlay, Android Auto vesaire onların hepsini destekliyor. 12.3 inç büyüklüğünde çok aslında komplike bir ekran değil, basit bir ekran. Çok fazla veri de göremiyorsunuz. Ama asıl görmeniz gerektiğiniz verilerin hepsi ön taraftaki o küçük gösterge panelinde. Küçük gösterge paneli derken zaten elektrikli otomobilde ne göreceksiniz? Şarjınız yüzde kaçta? Ne kadar menziliniz var? Kaç kilometre hızla gidiyorsunuz? Vitesiniz nerede? İşte bu otomobilde yine tabela algılama sistemi vesaire bunlar da olduğu için onları görebiliyorsunuz. Dış ısı sıcaklığını görebiliyorsunuz ve buradan da yol bilgisayarını değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar menziliniz kaldı? Ne kadar şarj ediyorsunuz ya da ne kadar güç harcıyorsunuz onu gösteren bir gösterge var. Otomobilin toplam kilometresini gösteriyor. 2 tane yine siz sıfırladığınız zaman ne kadar gittiğinizi gösteren bir gösterge var. Onun dışında da başka bir şey yok. Mesela ortalama ne kadar elektrik tüketiyorsunuz onu vermiyor. Artık onu hesaplayacağız. Ama bunun dışında zaten direksiyon üzerinde bütün her kontrolleri yapabiliyorsunuz. Sağa sola elinizi kolunuzu götürmenize gerek yok. Bu sol tarafa güzel tuşlar yapmışlar. Ben bunu beğendim. Şerit uyarı sistemlerini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da sol tarafta o tabela algılama sistemleri bazen çok fazla öter ya şehir içinde. Onu direkt devreden çıkartabiliyorsunuz. Daha doğrusu sesini devreden çıkartabiliyorsunuz. Sizi uyarmasını engelleyebiliyorsunuz. Hemen yanında da zaten farımızın yükseklik ayarı var. Onun dışında oldukça basit, kullanılabilecek her şeyin içinde olduğu, daha doğrusu kullanışlı her şeyi içinde barındıran, güzel, tatlı tasarımlı, gayet kullanışlı, rahat, ferah bir otomobil yapmışlar. Tabii bir de kullanıp da bakmak lazım. Bakalım süspansiyonu nasıl, hızlanması nasıl vesaire vesaire. İçeri çok fazla ses geliyor mu? Göreceğiz. O zaman kemerimizi takalım ve yolumuza koyulalım. Ne diyorsunuz? Görüşürüz. Şöyle bir direksiyonumuzu ayarlayalım. Bu arada direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı var. Ve bayağı da bir derinlik ayarı var. Bazı otomobillerde derinlik ayarı biraz az derinlikli oluyor. Dolayısıyla tam oturma pozisyonunu bulamıyorsunuz. Şimdi küçük sınıf bir otomobilin içinde olabildiğimin maksimumu şu anda rahatım. Bunu zaten önceden bahsetmiştik. Geniş bir baş mesafesi, ön göğsün iyicene ileri doğru gitmiş olması beni burada çok daha ferah kılıyor. Tabii bir de yüksek oturma pozisyonu. Gerçi ben bakayım. En alttayım. Çok kısa boylu olsanız bile çok rahat, hiçbir görüş kaybı olmadan hatta öndeki kadranı da görerek çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.
konfor açısından, görüş açıları açısından ya da görüşü kısıtlayan hiçbir şey olmaması açısından bence çok güzel ayarlanmış bir otomobil bu. Gelelim teknik özelliklerine. Günümüzün elektrikli otomobilleriyle kıyasladığımız zaman bazı değerleri düşük. Mesela motor gücü düşük, batarya kapasitesi düşük. Ama bunlar arttığı zaman maliyet çok daha fazla artacak. Artı bu otomobil Smart Card platformunda olduğu için çok büyük bir bataryayı da yerleştirecek yer de yok. Dolayısıyla 44 kW'lık bir bataryayla ve 113 beygirlik bir motorla bu otomobil şehir içindeki ihtiyaçları gayet bence sağlayacak şekilde. Bu arada belki biraz laf uzatacağım ama yani benim elektrikli otomobiller konusunda düşüncem zaten elektrikli otomobillerin bir şehir içi otomobili olması gerekiyor. İşten eve, evden işe, çocukları okula al bırak, alışverişe git, gerektiği zaman aileni doldur, bagajı doldur, kısa mesafe gezilere git. Yani bunları aslında 300 civarında bir menzil karşılayabiliyor. Yani sonrası Tesla'nın aslında diğer markaları ya da işte müşterileri şımarttığı bir şey. Elektrikli otomobili 3 saniyede 100 kilometreye çıkarmak aslında kolay. Yani içeri motorunu değiştiriyorsunuz. Biraz daha büyük bir motor koyuyorsunuz. Yürüyen aksamı tabii ki ona göre değiştirmeniz lazım. Kolay derken içten yanmalı motor kadar zor değil. Çünkü beygirler sınırsız gibi bir şey. Şimdi bu otomobilde Citroen zaten özellikle kalabalık şehirlerde bakın 50 ile gitmem gerekiyor diyor. Ben 52 ile gidiyorum. Hemen beni uyarmaya başladı. Demiştim ya bak o sistemi buraya basılı tutarak hop devre dışı bırakabiliyoruz. Artık beni rahatsız etmeyecek. Sadece buradan görsel olarak uyarı verecek tabii ki. Bu tek tuş olayı da bence çok güzel bir olay. Çünkü birçok otomobilde bu kapanmıyor ya da kapatmak için her seferinde ekran içine girip oradaki ayarlardan içeride kaybolmadan o uyarı sistemini kapatmanız gerekiyor. Bundaki kısa yol tuşu olması bence çok önemli bir detay. Citroen'in zaten bu otomobili üretirken hedefi ya da amacı şehir içinde kullanılabilen, park etmesi kolay, işletme maliyetleri düşük, alırken çok uygun fiyatta alabileceğin yani alabileceğin en uygun fiyatla sahip olabileceğin bir otomobil üretmek. Bunun yanına bir de geniş bir bagaj, geniş iç hacim, konforlu bir sürüş. Bunları koyduğun zaman zaten insan aslında daha fazla bir şey istememeli diye düşünüyorum. Şimdi bu 113 beygirlik motor 125 Nm tork üretiyor bu arada. Onu da söylemem lazım. Torkunu da düşük tutmuşlar ki daha küçük bir bataryayla daha fazla gidebilsin diye. 320 kilometrelik bir menzili var ama katalog verilerine göre sadece şehir içinde çok fazla trafikte kullanırsan 440 kilometrelere kadar bile bu otomobille yapabilirsin diyor. Bu otomobilde ısı pompası yok. Onu baştan söylemem lazım. Yani soğuklarda bu menzil biraz daha düşebilir. Bu arada şu anda bakın 30 derece civarında hava ve ben klimam açık bir şekilde ilerliyorum. Klima da biliyorsunuz menzilden yiyor. Ama şehir içinde kullandığınız zaman biliyorsunuz elektrikli otomobiller şehir içinde dur kalk trafikte daha az yakıyorlar. Daha az tüketiyorlar. Bence gayet yeterli. Yani orada verdiğin para karşılığı aldığın donanıma, ekipmana ve konfora bakacaksın. Bir de tabii işletme maliyetine bakacaksın. Bu otomobil kaç para tüketecek? Servis ağı geniş mi? Servisi uygun fiyatlı mı? Garantisi ne kadar? Buradaki distribütöre ne kadar güvenilir? Bunların hepsini alt alta koyduğun zaman bu otomobil gayet mantıklı bir seçenek. Şu andaki fiyatı 1.300.000 bandında. İlk çıktığı zaman 1.100.000'in altındaydı ama tabii bu çıktıktan sonra şanssız bir şekilde ÖTV oranları değişti. ÖTV %10'dan %25'e çıkınca tabii bütün otomobillerde, bütün elektriklerde olduğu gibi bu otomobilde fiyatı arttı. 200.000 lira kadar arttı bu arada. Videonun başında da bahsetmiştik. Bunun kardeşi var. C3 Aircross. Bundan biraz daha uzun, biraz daha geniş ama özellikle bu ön tasarımı neredeyse tamamen aynı. O otomobilin fiyatı da biraz daha yüksek. Eğer Max donanım paketine geçmek isterseniz, içini anlatırken bahsettiğim özellikleri de üstüne eklemek isterseniz bir 72.000 lira falan fazla para vermeniz gerekiyor. O da 1.372 oluyor. Şu anki fiyatlardan konuşuyorum. Şimdi ben bu fiyatlar üzerinden şöyle bir araştırma yaptım. Şimdi küçük sınıf bir otomobili bu fiyata alamıyorsunuz. İçten yanmalı hiçbir otomobil bu fiyata yok. Hepsi daha yukarıda. En az 100.000 lira para vermeniz lazım. Onlar da genelde manuel şanzımanlı oluyor. Yani bu kadar aslında baz donanımları ve güvenlik donanımları olan bir otomobili bu fiyata almak hala bence avantajlı. Ama tabii elektrik dünyasında şöyle de bir durum var. Yani onu da göz ardı edemeyiz. Buradaki fiyatlar özellikle vergi, ÖTV düşük olduğu için otomobilin baz fiyatı az arttığı zaman vergi de otomobilin satış rakamına çok ciddi anlamda etki etmiyor. %25'lik ÖTV bareminde kalıyorsanız üzerine 300, 400, 500 bin lira daha koyup daha büyük bir elektrikli otomobil alabilirsiniz. Doğru. Yani içten yanmalı otomobillerdeki kadar segmentasyonda fiyat farkı yok. Ama burada amaç önemli. Ben bu otomobili şehir içinde kullanacağım. Küçük otomobil olsun, her yere girsin çıksın, işletme maliyetleri düşük olsun. Hep aynı şeyden bahsediyorum ama bunlar bakımından da düşündüğünüz zaman bu otomobil hiç de mantıksız bir otomobil değil. Örneğin mesela benim çocuklarım daha
13 yaşındalar. Diyelim ki onlar 18 19 yaşlarındalar, 20'li yaşlardalar. Üniversiteye gidiyorlar. Ehliyetleri var kısacası. Üniversiteye gitmek için normal hayatında da kullanmak üzere 0 kilometre garantili, sorunsuz bir otomobil alayım onlara desem ve bunun için de minimum bütçe ayırmak istesem C3 bayağı ciddi alternatiflerden biri olur. Şimdi tabii daha yeni şarj ettiğimiz için menzilin ne kadar gideceğini bilmiyorum. Çünkü daha henüz %5 yaktık ve %95'lik bataryayla hala 285 kilometrelik menzilimiz var. O zaman şarj ederken de söylediğim gibi ben bunu kullanmaya devam edeyim. Artık bataryanın dibini sıyırdığımız zaman bakalım kaç kilometre gitmişiz. O görüntüyü hemen buraya ekleyeyim. Ve 11 gün sonunda bataryayı bitirdik. Tam bitirmedik gerçi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın %1 kaldı. Artık kaplumbağa moduna geçti. Bize menzili de söylemiyor. Biliyorsunuz bu otomobilin menzil katalog verisi 320 kilometre ama şehir içinde yine 450 kilometrelere kadar neredeyse yapabilirsiniz diyor. Biz kaç yapmışız? Hemen bakalım. 377.8 yapmışız. Bu %1 ile hatta %0'dan sonra da bir 10 kilometre daha gider diye düşünüyorum. Bu otomobille işte 380-390 kilometre arası yol yapabilirsiniz. Katalog verisinden daha fazla yol yapan pek bir otomobil görmedim açıkçası. Tabii biraz kastım. Yani şehir içinde 10 günde kendi otomobilimi nasıl kullanıyorsam o şekilde kullandım. İşe gittim, geldim. Çocukları dershaneye götürdüm. Hatta okul başladı. 2 gündür okula götürüyorum, getiriyorum. Karşıya gittim, geldim vesaire vesaire. Bana bu menzil bir 10 gün kadar yetti. Yani şöyle kaba bir hesaplama yapabilirsiniz. Bir ayda 3 kere şarj ederseniz İşte 40 kW'dan alsanız, bunun da kilovatını hadi hızlı şarjla yaptınız 12 TL'den yapsanız 120 kW 12 TL 1500 lira bile aylık yakıt masrafınız olmuyor. Hele bir de kendi imkanlarınızla evden şarj ederseniz, wall şarjdan şarj ederseniz bu 4 katı daha düşüyor. Yani maksimum 350-400 TL'lik bir aylık elektrik tüketimine ulaşırsınız. İyi bir değer değil mi? Şarjımız başladı. 100 kW'da alabiliyor bu otomobil. Şu anda tabii %20'den aşağıda olduğumuz için biraz daha yavaş alıyor. 87 de şu anda alıyor. Hemen şundan da bahsedeyim. %20'den %80'e 26 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Bu oldukça kısa bir süre. Biz şarjımızı başlattığımıza göre ben de gideyim bir kahve içeyim. Siz de bu sırada tekrar videoya geri yollayalım. Hep dedik ya güçsüz ama elektrik dünyasına göre güçsüz dedik. Zaten performans değerlerine baktığımız zaman bu otomobil içten yanmalılardan ağır olmasına rağmen, bu arada hemen onu da belirteyim, neredeyse 1,5 ton. 1,5 tonun biraz daha altında bu otomobilin ağırlığı. Diğerlerinden performans olarak aşağı kalır yanı yok. 10.4 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkıyor. Evet, ekonomi odaklı üretildiği için son sürati biraz düşük. Katalog verisinde 132 kilometre olarak gözüküyor. Ama zaten dediğimiz gibi bu otomobilin üretim amacı da bu değil. Gelelim işin biraz daha Citroen kısmına. Bahsetmiştik ya, işte bu koltuklar gerçekten evdeki oturduğunuz koltuğunuz gibi ya da divanınız gibi oturup televizyon seyredersiniz ya, en rahat koltuğunuzdur o. Bu da otomobiller arasında şimdiye kadar oturduğum en rahat koltuklardan biri. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun yanında otomobilin teknik altyapısında da kuzenlerine göre bayağı bir farklılıklar var. Mesela Citroen'in zaten amortisörleri meşhurdur biliyorsunuz, süspansiyon sistemleri. Bunda da yine kademeli hidrolik bir sistem kullandılar. İlk defa C3'te kullandılar 4. nesilde. O da süspansiyonların şehir içi kullanımında olabildiğince yumuşak olmasını sağlayıp özellikle yüksek süratlere, otoyollara çıktığınız zaman biraz daha sertleşmesini ve darbe emilimini daha iyi bir şekilde yapmasını sağlayan bir hidrolik sistem. Bu dediğim gibi diğer kuzenlerinde olmayan bir sistem. Arka taraf bağımsız değil. Yine kuzenleri gibi bu da U tipi bir arkada aks var. Yine arka tarafta disk kullanılmamış, frenler kampana olarak geliyor. Yol sesi konusunda evet, inanılmaz sessiz bir otomobil değil. Yol sesi var. Rahatsız edici düzeyde mi? Bence hayır. Burada tabii şöyle de bir durum var. Otomobil elektrikli olduğu için, egzoz sesi, motor sesi vesaire olmadığı için bütün sesleri duyabiliyorsunuz. Ama bu otomobilde sesin, gürültünün rahatsız edici bir düzeyde olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada trim sesi yok. Sağda solda şuradaki birleşim yerlerinde, materyallerde herhangi bir trim sesi yok. Hatta biraz şöyle hızlanalım. Hatta tam gaz yapalım. Fena da gitmiyor. Şimdi 93 km hızla gidiyoruz. Ben susayım. Evet, hava biraz rüzgarlı. Rüzgar sesini duyuyor olabilirsiniz. Çok fazla olmasa da. Ama o aynalardan vesaire kaynaklı bir rüzgar sesi değil. Otomobilin kübik yapısı o rüzgar sesini aslında biraz daha oluşturuyor. Ama keşke şurada otursanız da süspansiyonun güzelliğine bir baksanız. Yani son zamanlardaki otomobiller genellikle biliyorsunuz böyle kocaman jantlı, ince profil lastikli, daha böyle sportif hissedilebilen süspansiyonlara sahip otomobiller oluyor. Sert oluyorlar kısacası. Son zamanlarda böyle yumuşak, tatlı tatlı yağ gibi akan bir otomobile pek rastlamadığımız için çok hoş geliyor. Ben seviyorum yumuşak süspansiyonu. Bu arada çok da fazla yatmıyor bakın. Şu virajı dönelim.
Güzel ya. Hemen direksiyon hakkında da bir yorum yapmam lazım. Tabii ki bunda elektrikli bir direksiyon var. Direksiyon çok yumuşak. Şehir içinde, park anında, manevralarda falan tek parmağınızla bile çevirebileceğiniz kadar yumuşak. O derece söyleyeyim. Bu yüksek hızlarda yine yumuşak mı kalıyor? Hayır. Kendini biraz sertleştiriyor. Ama yine de böyle alıştığımız modern otomobillerden biraz daha yumuşak. Bakın. Parmakla döndürüyorsun. Çok güzel. Direksiyon demişken hemen önceden de bahsetmiştim ama bir kez daha bahsedeyim. Bakın benim görüş açımdan, hatta şöyle tam gözlüğümde de kamera var. Şöyle çekeyim. Bu direksiyon en üstte olmasına rağmen yine de bakın kadranı hiçbir şekilde engellemiyor, perdelemiyor. İlk defa küçük bir direksiyonda rahat edebildim. Bakın şimdi yine burada bozuk bir yol var. Bu bozuk yolda biraz daha yüksek süratle gidelim. Yüksek derken şu anda 75-80 arasında bir hızla gidiyoruz. Çok iyi ya, uçan alı gibi. O zaman videoyu bir toparlayalım, konuyu özetleyelim. Benzer bir kullanım yapacağız. Kaç kilometre yaptık? Onu zaten videonun içine eklemiş olacağız. Şu anda onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum, menzille ilgili. Onun dışında zaten baştan da bol bol anlattım. Bu bir şehir içi otomobili. Eğer evinizde şarj etme imkanınız varsa ne ala. Şu anda elektriğin kilovatı evinizden yaklaşık 2-2,5 TL civarında doluyor. İşte 44'lük bir bataryası var. 40 kW doldurduğunuzu düşünün her gün ve 40 kW'la 300 km menzil yaptığınızı düşünün. 40 kW'ı kaç paraya dolduruyorsunuz? 2,5'la çarparsanız 100 TL. 100 TL'ye 300 km yol yapıyorsunuz. Kabaca. Evde şarj imkanınız yok. Dışarıda hızlı şarja şarj edeceğim diyorsanız kilovata 10 TL. Bu sefer de maksimum 400 liraya 300 km yol yapıyorsunuz. Yani her halükarda zaten içten yanmalılardan avantajlı. Bakımı neredeyse yok, içten yanmalılar gibi. Dolayısıyla servis bakım masrafı konusunda bayağı ciddi anlamda bir avantajınız var. MTV'si yüksek değil, oradan da avantajlarınız yüksek. Zaten alırken çok uygun fiyatla sıfır bir otomobil alıyorsunuz. Bu otomobili alırken segment olarak küçük, rahat her yere sığabilen, kolay kullanılabilen ama içi geniş bir otomobil alıyorsunuz. Donanım, güvenlik olarak baktığınız zaman aslında gerekli olan bütün donanımlar bu otomobilde mevcut. Yani elektronik kliması, işte geri vites kamerası, sensörleri, şerit takip asistanı, cruise kontrolü, işte far sensörleri, yağmur sensörleri, led farları, kablosuz telefon şarjınız, USB soketleriniz. Yani aslında gerçekten ihtiyacınız olan her şey bu otomobilde mevcut. Güvenlik anlamında da zaten bir sürü şey var. GSR2 normlarına uyan bir otomobil. Daha Euro NCAP çalışma testine girmedi. Onunla ilgili bir size veri veremem. Ama zaten günümüz otomobillerinde çok güvensiz bir otomobil çıkacağını da ben tahmin etmiyorum. Zaten Stellantis grubu farklı markalarda aynı altyapıyı birçok modelde kullanıyor. Hemen kabaca bir fiyat karşılaştırması yapayım. Mesela bunun kuzeni ne? Corsa E. Corsa E bu otomobilden 300-400 bin lira neredeyse daha pahalı. Aynı donanıma aşağı yukarı sahip olmasına rağmen. Diğer tarafta ne var? Peugeot E208 var. O da yine aşağı yukarı Corsa ile aynı fiyatlarda. Yani bu otomobil o 1.300.000 bandındaki fiyatıyla dediğim gibi en uygun fiyatlı elektrikli otomobil. Bir de iç hacim olarak onlardan daha geniş. Yani aldığınız zaman bir SUV alıyorsunuz. B SUV alıyorsunuz. Peki ben bu otomobili alır mıyım? Ben bu otomobili eğer eve bir tane işte böyle küçük sınıf bir otomobil alacaksam sağa sola gitmek için, kullanmak için bu otomobili alabilirim, biliyor musunuz? Çünkü alırken az para veriyorsun. Donanım olarak her şeyi var ve güvenli. İşletme maliyetleri çok düşük. Yani bu videoyu bir 5-6 sene sonra çekiyor olsak belki çocuklara bir Citroen E-C3 almıştım. Onların otomobilini anlatıyordum şu anda size. O zaman videoyu ufak ufak kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazarsınız. Biz onları cevaplarız. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız seviniriz. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.